Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin anlatımını yapacağız. Bakın modelimiz gayet güzel. Şöyle zarif, ajurlu modellerden. Yapımı oldukça kolay ve güzel. Şöyle arka yüzü de şu şekilde. Bu parçamda tekstil tipi lastik kullandım. İstediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. İpim şöyle bebe yünü orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3,5 numara. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Şöyle her model 2 ilmekten oluşacak. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Böyle yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını ayarlayacağız. Benim şişimde şu anda 40 ilmeğim var. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım. Şöyle birkaç sıra haroşa lastik hazırladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yani kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir topladım, düz ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyoruz. Önce bir artırma, daha sonra 2 ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru keselim. Videoyu atlamadan izlerseniz arkadaşlar püf noktalarını kaçırmamış olursunuz. Modelinizi kolaylıkla yaparsınız. Son 2 ilmeğimi de kesme işlemi yaptım. Tek ilmeğe düşürdüm. Artırma yapmadan kenar ilmeğimi ördüm. Buraya dikkat edelim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Şimdi burada modelimizi bir ilmek kaydıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilmeğimizi iyice sıkı alalım. Bakın bir tane düz ilmeğim var. Bunu ördüm. Şu ajurlu olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek. Daha sonra artırma yaptım. Önde bu ilmeğim, arkada ajurlu olan ilmeğim olacak. İkisini bir alarak yine sola doğru kestim. Öndeki ilmeğimize dikkat edelim. Arkadaki her zaman için ajurlu olacak. Önce bir artırma yapalım. Daha sonra 2 ilmeğimizi ikisini bir alarak düz örelim. Bir artırma, 2 ilmeği ikisini bir alarak düz örelim. Sola doğru yani kesmiş oluyoruz. Bu şekilde 3. sıramızı tamamlayalım. Bakın son 2 ilmeğimi kestim. Daha sonra artırma yapmadan bir ilmek düz ördüm. Sıra başında bir düzle başladım. Sıra sonunda bir düz ilmekle sıramı tamamladım. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek 3. sıramızı tamamlamış olduk. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bu model boyunca şöyle. Evet. Modelimizi bir kez kurduk. Bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Evet. İsterseniz bir kez daha kuralım. Birinci sırada başladığımız gibi başlayalım. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. İlmeğimi sıkı bir şekilde aldım. Önce bir artırma yaptım.
Daha sonra bakın sıradaki ilmeğim ve arkasındaki ajurlu olan ilmeğimin ikisini bir alarak kestim. Bir artırma, 2 ilmeğimizin ikisini bir alarak keselim. Bu şekilde devam ediyoruz. Öndeki şu kesme yaptığımız ilmek arkadaki ajurlu ilmeğimiz olacak. Buna dikkat edelim. Birinci sıramızı tamamladık. Son 2 ilmeğimi de kestim. Artırma yapmadan kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimin tamamını ters örerek devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Burada biraz hızlanıyorum çünkü farklı bir işlem yapmıyorum. İlmeklerimiz ters örülecek. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Öndeki ajurlu ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bir ilmek düz ördüm. Kesme yaptığım ilmeğe gelince önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Bir artırma, 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Bir artırma, 2 ilmeği sola doğru keselim. Üçüncü sırayı da bir düz ilmekle başladık. Bir düz ilmekle tamamlıyoruz sıramızı. Bakın sıra sonunda bir düz ilmeğimi ördüm yine düz olarak, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm ve üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Yine ilmeklerimin tamamını ters örerek devam ediyorum. Model gördüğünüz gibi gayet kolay. Örgüye yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Evet, dördüncü sıramı da tamamlayarak modeli 2 kez kurmuş oldum. Bakın şöyle. Tekrar gösteriyorum diğer parçamı. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bırakayım. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.